Merhaba, 4 bisiklet arabayla nasıl taşınır videomuza gelen çok güzel bir soruya yanıt vermek istiyorum. Eğer bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta bisikletlerle ilgili bir videoyu mutlaka paylaşıyoruz. Soru şu: bisiklet taşıyıcısı arabaya zarar verir mi? Öncelikle bu güzel sorusu için Anılcan'a teşekkür ediyoruz. Eğer daha önce izlemediyseniz i simgesine tıklayarak 4 bisiklet arabayla nasıl taşınır videomuzu izleyebilirsiniz. Bazı noktalara dikkat etmediğiniz ve önlem almadığınız takdirde bisiklet taşıyıcısı aracınıza zarar verebilir. Bunları ben zamanla tecrübe ettim. Dolayısıyla sizinle şimdi paylaşmak istiyorum. Bakalım, eğer önlem almazsanız ve dikkat etmezseniz bisiklet taşıyıcısı aracınıza ne tür zararlar verebilir? Hadi bakalım. Bisiklet taşıyıcısıyla ilk defa tanıştığımda ve monte etmek için şöyle bir baktığımda aklıma ilk neler geldi biliyor musunuz? Elbette aracınıza uygun olup olmadığı ile ilgili soruyu halledip satın aldığınızı düşünüyorum. Ben de ilk olarak aracıma uygun mu değil mi, monte edebilir miyim her şeyden önce ona bakıp öyle satın almıştım. Kutuyu açıp şöyle bisiklet taşıyıcısına baktığım zaman kendime sorduğum ilk soru şu oldu: ben bunu nasıl monte edeceğim? Ki zaten bu soruya i butonuna basarak yanıt bulabilirsiniz. Diğer sorum da aynı Anıl'ın sorduğu gibi aracıma zarar verir mi? Diğer bir soru da bisikletleri bu arkaya yerleştirip yola çıkıyorum ya, acaba güvenli mi? Düşerler mi? Aracımıza zarar verir mi sorusuna bu videoda yanıt vereceğim. Yalnız güvenlikle ilgili kısımlara da değinmeden geçemeyeceğim. Bir kere güvenli bir şekilde bisiklet taşıyıcısının ve üzerine koyduğunuz bisikletlerin montajını yapıp iyice gerdirme kayışlarıyla sabitlediğiniz zaman, sürat yapmadığınızda, kasislerde dikkat ettiğinizde ve sert fren yapmamaya özen gösterdiğiniz zaman arkadaşlar bisikletler arka tarafta güvenli bir şekilde sizinle seyahat ediyor. Gelelim esas sorunun cevabını vermeye. Eğer dikkat etmezsek bisiklet taşıyıcısı arabanızın neresine zarar verebilir? Öncelikle bu kenarlardan tutturduğunuz kayışların ucunda bulunan metal kelepçeler, bakın burada ben daha önce dikkat etmedim, bir noktaya hafif bir hasar verdim. Onun dışında eğer bu gerdirme kayışını çok aşağıya doğru götürürseniz stop lambalarınıza, sinyal lambalarınıza zarar verirsiniz. O yüzden bu gerdirme kayışları metal olmakla beraber üzerleri hafif bir plastik kaplamaya sahip ve dikkatlice kullanıldığında çok fazla zarar vermiyor. Ancak ben dikkatsiz bir anda zannediyorum şurayı hafifçe çizdirmişim. Ufacık bir boyada zarar var. Özellikle bisikletlerimizin fren telleri kadroya zarar vermesin diye şu bölgelere yapıştırdığımız saydam stickerlar vardır. Aynı saydam stickerlardan aracınızın bu bölgesine, şu kısımlara yapıştırırsanız saydam stickerları biraz daha güvenli olabilir. Üst kısımlara geldiğimiz zaman buradaki, bakın bu kelepçeler kolay kolay aracınıza zarar vermiyor. Alt kısımdaki kelepçelerin de sadece kapanırken birazcık sert kapatmak zorunda kalabiliyorsunuz ama çok sert vurmayacaksınız. Zaten ağırlığıyla beraber kapanıyor. Tampona belki biraz zarar vermesi eğer çok sert kapanırsanız mümkün. Ancak ben de herhangi bir şekilde tampona bu noktada zarar gelmedi. Şurada görünen süngerler, bagaj kapağına temas eden süngerler iki taraftan koruyor. Ağırlık bindiği zaman şu ortadaki kısım, arabamızın bagaj kapağı şöyle hafif bombeli de olduğu için eğer yük binerse kasislerden de geçerken hafifçe temas ediyor araca. Ve buranın aracın boyasına çizdiğini fark ettim. Dolayısıyla şu şekilde duct tape denilen gri bantlar vardır, bulabilirsiniz her yerde. Onlarla beraber içine de ufak bir sünger koyarak böyle bir çözüm yine ürettim. Ancak siz şu tür süngerlerden, plastik gibi birazcık sert süngerlerden bulabilirseniz buraya üçüncü bir sünger harika olacaktır. Çok fazla aşağı doğru bastırmayın. Bisikletleri, çok fazla ağır bisiklet taşımamanız gerekiyor. Buraya 3 tane koymak o yüzden iddialı demiştim. Önemli noktalardan bir tanesi de bu kısım.
Diğer hasar verme ihtimali olan nokta ise bisiklet pedalı. Bisiklet pedalı özellikle bakın şu gerdirme kayışı sabitlemek için kullandığımız gerdirme kayışını çıkardım ve göstereceğim. Deren gel buraya doğru kızım. Eğer bisiklet pedalını doğru şekilde, doğru pozisyona getirmezseniz şu alttan çekelim, şu alt kısımdan çekelim. Bir kere bu noktaya koyarsanız bisiklet pedalını zaten tamponu çizeceksiniz demektir. Eğer pedalı doğru şekilde sabitlemez ve kasislerden geçerken dikkat etmezseniz, özellikle fren yaptığınızda bu pedal arka taraftan gelip kesinlikle tamponunuzu çizecektir. Ya da bagaj kapağınızı çizecektir. Bunun için ne yapabiliriz? İşte gerdirme kayışları buna yarıyor. Daha önce 4 bisiklet arabayla nasıl taşınır videomda anlattığım gibi yine siz kendi çözümünüzü üreteceksiniz. Benim bulduğum çözüm şu. Burada bakın pedalı üst konuma getiriyorum. Pedalı şu şekilde üst konuma getiriyorum. Ve pedal taşıyıcıya çarpsın. Onu çok umursamıyorum. Gerekirse oraya çarpsın. Çarpmaması için buraya yine bir sünger koyabilirsiniz. Ya da şu şekilde bağlayabilirsiniz. Bakın. Şöyle yaptığınız zaman şuradan da geçirdiğiniz zaman pedalı da uygun şekilde buraya koyabilirsiniz. Şu şekilde sabitleyip sıktığınızda artık bu pedal tamamıyla buraya sabitlenmiş olacak ve aracınıza zarar verme ihtimali olmayacaktır. Ben tavan taşıyıcılarını daha önceki videomda da önermiştim. Şundan bahsetmek istiyorum. Tavan taşıyıcıları özellikle üst taraftaki aracınızın uygun şekilde vidaları varsa tavanında oraya monte edildiği için gayet güvenli. Aracınıza hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yalnız bir uyarı, güvenlikle ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. 100-120 kilometrelerle otobanda ilerleyebiliyorsunuz bisikletlerinizi oraya monte ettiğiniz zaman. Ancak rüzgarlı, özellikle rüzgarlı günlerde hızınızı düşürün. Çünkü rüzgarla birlikte yukarıdaki bisikletler daha fazla salınım yapıyor ve güvenlik riski ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla rüzgarlı havalarda, rüzgarlı günlerde üst taraftaki bisikletlerin rüzgardan etkileneceğini de unutmayın. Sonuç olarak bisiklet taşıyıcıları doğru monte ettiğiniz ve birkaç konuya özen gösterdiğiniz takdirde aracınıza zarar vermez ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.